Bir altın avucunda en çok parayı kim kazanır? Bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Binlerce insanın kazmasını alıp daha doğru koştuğunu hayal edelim. Hepsi de bir gecede zengin olmanın derdinde. Ama yıllar sonra dönüp de şöyle geriye baktığımız zaman en çok kazananın aslında o daha hiç çıkmamış biri olduğunu görürüz. Herkese kazmayı satan adam. Size gerçek bir kazma satıcısının hikayesini anlatacağım. Günümüzde herkesin peşinde koştuğu o yeni altın, o adamın kazmaları olmadan aslında 1 gram bile çıkarılamıyor maalesef. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu adama tam 10 yıl boyunca deli demişler. Üstelik şirketin 30 yıl önce bir kahvaltı salonu köşesinde kurduğunda kimse bu adama 5 kuruş şans vermemiş. Hatta bir ara iflasın eşiğine kadar gelmiş. Burada duralım ve şu soruyu kendimize soralım. Yok olmanın eşiğine kadar gelmiş bu adam, koca bir çağın görünmez patronu haline nasıl geldi? İşte bugün bu videoda bu soruların peşine düşüyoruz. Yıl 1993. Kaliforniya'da bir kahvaltı salonunda, hani şu her köşe başında olan zincirlerden bahsediyorum. İşte öyle bir kahvaltı salonunun köşesinde 3 adam oturmuş ve bir yandan sohbet edip bir yandan da hayal kuruyorlar. Bilgisayarlara resim çizdirecek bir çip yapmayı hayal ediyorlar. Bunların üçü de mühendis. Biri çip şirketinde yönetici, diğer ikisi de bilgisayar firmasında çalışıyor. Yani aslında işleri güçleri var ama akıllarında da bu garip, tuhaf fikir var. İşlerinden biri sonradan patron olacak olan en son ikna olabilmiş. İşe başlamak için seçtiği tarih de oldukça manidar. Kendi 30. yaş gününü seçmiş. Yani 17 Şubat 1993. Hani insan o yaşlarda durur da şöyle bir düşünür ya, ben bugüne kadar ne yaptım, bundan sonra ne yapacağım? İşte aslında o da öyle bir kafadaymış. 1,5 ay sonra yani 5 Nisan'da şirketi resmen kurmuşlar. Sermaye konusunda da üçünün topu topuna ortaya koyduğu sermaye sadece $40.000. Derken adamın eski patronu devreye girmiş. Silikon Vadisi'nin en korkulan adamını aramış. Bu çocuğa bir bak demiş. Bizimki sunuma gitmiş. Şirketi kurandan bahsediyorum. Kendi deyimiyle berbat bir sunum gerçekleştirmiş. Ama yatırımcı yine de bir çek yazmış. 2 fon $1,000,000. Hoş geldin Silikon Vadisi. Ama daha ilk üründe feci bir hata yaptılar. Bütün sektör bir yöne giderken onlar inatla başka bir yola saptılar. Sonuç, kimse o çipi istemedi, kimse o çipi almadı. Oyun geliştirici firmalar hep dönüp rakip firmaları seçtiler. O sıralarda bir de bir Japon deviyle bir anlaşmaları vardı. Onlara oyun konsolu için çip yapacaklardı. Ama iş daha yarılanmışken kurucu bir şeyi fark etti. Fark ettiği şey bu çipin de yanlış mimaride olduğu. Yani aslında o çipi bitirseler de batacaklardı, bitirmeseler de batacaklardı. Kalktı ve Japonya'ya şirketin patronunun yanına gitti. Ve hayatının en garip, en tuhaf teklifini yaptı. Bizi bu sözleşmeden çıkar ama parayı yine de öde dedi. Adam durur ve biraz düşünür. Aslında adamın bunu kabul etmesi için hiçbir sebep yokmuş. Birkaç gün düşündükten sonra sana yardım etmek istiyorum demiş. Milyonlarca doları ödemiş. Kurucu bunu yıllar sonra şu şekilde anlatıyor. Şirket kurarken insanların iyiliğini küçümsemeyin. O para olmasaydı bu hikaye burada biterdi. 1996'nın sonunda kasa yine de dibi gördü. Kurucu 100 kişilik ekibini 30-40 kişiye kadar düşürmek zorunda kaldı. Düşünsenize, yola beraber çıktığınız arkadaşlarınızın yarısından fazlasını yarı yolda bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Onları işten çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Son bir şansları kalmıştı. Bu sefer inadı bıraktılar. Sektörün gittiği yolda yepyeni bir çip geliştirdiler. Ve o çip 4 ayda yaklaşık 1 milyon sattı. Şirket kurtuldu ama tam kurtulduğunda kasada sadece 1 aylık maaş kalmıştı. O günlerden geriye sadece bir cümle miras kaldı. Kurucu bütün toplantılarını bu cümleyle açacaktı. Biz iflasa sadece 30 gün uzaktayız. Ama bu adamın aklında herkese yıllarca deli dedirtecek bir fikir çoktan filizlenmişti. Şirket batmaktan son anda kurtuldu. Aslında işler de yavaş yavaş yoluna girdi. Zaten normal bir şirket olsa hikaye burada biterdi. Oyunculara ekran kartı satarsın, para kazanırsın, herkes mutlu mesut. Ama 2006'da kurucu önemli bir karar verdi. Bütün şirketi tek bir bahse yatırmaya karar verdi. Dedi ki bizim çipler sadece ekrana görüntü çizen aletler olarak kalmamalı. Dünyanın en zor hesaplarını yapabilen birer beyine dönüşmeli. Bunun için yepyeni bir teknoloji geliştirdiler. Bilim insanları kullansın, araştırmacılar kullansın diye. Peki kim kullandı? Neredeyse hiç kimse.
Borsa çıldırdı. Bu kadar parayı niye yakıyorsun? Bunu kullanan yok diye çok fazla baskı yaptılar. Hem de 1 yıl değil, 2 yıl değil. Tam 10 yıl boyunca. Yatırımcılar bu bahse yıllarca neredeyse 5 kuruş değer vermedi. Rakamlar da oldukça acımasızdı. Bu teknolojiye yıllar içinde milyarlarca dolar gömdüler. Oysa şirketin yıllık karı çoğu zaman topu topu birkaç yüz milyondu. Hatta bazı yıllar düpedüz zarar ettiler. Yani kazandıklarından fazlasını kimsenin istemediği, kimsenin kullanmadığı bir teknolojiye yatırıyorlardı. Hatta aynı dönemde adamın karşısına çıkıp yeter artık bu işten vazgeç diyen yatırımcılar bile oldu. Ama o ne yaptı? Vazgeçmedi. Çünkü kimsenin göremediği bir şeyi görüyordu. Herkes ona deli dedi. Hisseleri eridi. Ama o bildiğinden asla şaşmadı. Peki 10 yıl sonra o görünmez şeyi gün yüzüne çıkaran şey ne oldu dersiniz? İnanın ya da inanmayın. Sadece 2 tane oyuncu ekran kartı. Hem de bir yatak odasında. Yıl 2012. Kanada'da Toronto Üniversitesi'nde yaşlı bir profesör ve onun 2 öğrencisi büyük bir görüntü tanıma yarışması için hazırlanıyorlar. Yarışmanın kuralları şu şekilde. Bilgisayara bir fotoğraf gösteriyorlar. Bu bir kedi mi, köpek mi yoksa mantar mı diye soruyorlar. Bilgisayarın bunu bilmesi gerekiyor. Karşı tarafta devlerin koca koca süper bilgisayarlar var. Peki bu üçünün elinde ne var dersiniz? Topu topuna sadece 2 tane oyuncu ekran kartı. Hem de yıllardır kimsenin istemediği teknolojiyle çalışan 2 kart. Daha da güzeli ne biliyor musunuz? Öğrencilerden biri o yapay zekayı anne babasının evindeki yatak odasında eğitiyor. Ve sonra yarışma günü. Tam bir katliam. Rakiplerin hata oranı %26. Bunların hata oranı ise %15. Aradaki fark o kadar büyük ki o gün bilim tarihine yapay zekanın doğduğu an olarak geçiyor. İşte madeni tam o anda keşfettiler. Bir avuç araştırmacı fark etti ki yapay zekayı uyandırmanın anahtarı bu çiplerde. Ve derken dünyanın dört bir yanından herkes aynı şeyi istemeye başladı. O adamın kartlarını. 10 yıldır deli denen adam bir anda çağın en değerli aletin tek satıcısı oluverdi. Kazma satıcısı. Ve o şirketin adı Nvidia. İsim bu arada tesadüf değil. Latince Nvidia'dan geliyor. Kıskançlık anlamına geliyor. Aslında daha şirketi ilk kurarken niyetleri belliymiş. Herkesin imreneceği bir şey yapmak istemişler. O günlerden sonra dalga büyüdükçe büyüdü. Derken hepimizin bildiği o yapay zeka ortaya çıktı. Ve bütün dünya herkes aynı anda altına hücum etti. Herkes bu yeni altını kazmak istiyordu. Ama burada bir sorun vardı. O altını kazmanın neredeyse tek yolu bu adamın kazmalarıydı. Bugün gördüğünüz yapay zekaların neredeyse hepsi, o dev veri merkezlerinde büyük çoğunluğu onların çipleriyle çalışıyor. Yani madene inen herkes kazmayı aynı dükkandan almak zorunda. Şimdi sıkı durun. Bir zamanlar kasasında sadece bir aylık maaş kalan o şirketin değeri önce 1 trilyon doları gördü. Sonra 2025 yazında tarihte ilk kez 4 trilyonu gören şirket oldu. Aynı yılın sonbaharında 5 trilyon. Bugün 5 trilyonun da üzerinde. Yani bir zamanlar oyuncuları ekran kartı yapan o küçük şirket bugün gezegenin en değerli şirketi. Hani altına hücumda en çok kazanan, daha hiç çıkmayan o kazma satıcısıydı ya. İşte o adam gerçek. Ve o kazmaya 10 yıl boyunca kimse inanmadı. Ama dikkat edin, bu bir şans hikayesi değil. Bu adam herkes ona deli derken bile gördüğü şeye inanmaya devam etti. Çünkü asıl mesele haklı olmak değil. Herkes sana gülerken haklı kalabilmek. Bugün ortada yapay zeka diye bir şey varsa, temelinde bir kahvaltı salonu köşesinde başlayan, ölümün eşiğinden dönen ve tek başına bir hayale tutunan bir inat var. Belki de en büyük servetler herkesin koştuğu yönde değil, kimsenin bakmadığı yere bakanların elinde birikiyor. Her şeyin bir hikayesi var. Bu da dünyaya kazma satan o adamın hikayesiydi.